Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin TL ve dolar bazlı analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Platform Turizm ve Gimat Mağazacılık hisselerini analiz edeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi endeksimizde başlayalım arkadaşlar. Bugün endeksimizde ciddi düşüşler vardı. %3.87'lik bir düşüş oldu. Şu anda endeksimiz zaten son videolarımızda anlattığımız gibi 14 Aralık tarihinde sata dönmüştü. Ve akabinde hala da Kaufman hareketli ortalamamızın altında seyrediyor. Kaufman hareketli ortalamamız 7858 seviyesinde arkadaşlar. Ve şurada 7400 seviyesinde önemli bir desteğimizin olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle bu desteğin altında ilk kapanışını yapmış oldu. Yarın da düşüşün devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde 6900 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Bu seviyelerden artık ben bir desteğini bulup yönünü tekrardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şu anda birkaç haftadır yabancı takas oranlarına baktığımızda endeksimizde yabancıların alım tarafında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Alım seviyelerini arttırıyorlar. Şu anda panik olan küçük yatırımcı elindekileri satarken yabancılar buralardan topluyor arkadaşlar. Şu anda endeksimiz yabancılar için ucuz hale getirilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bir yandan bugün dolarda da bir hareket başladı. Diğer taraftan da borsanın aşağı düşmesi dolar bazında endeksimizi daha da uygun hale getirmiş oldu arkadaşlar. Şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyoruz şu anda. Bu kanalın şu anda dip noktaları 6975 seviyelerinde, bahsetmiş olduğumuz Fibonacci desteğimiz olan 6900 seviyesine çok yakın seviyelerde zaten arkadaşlar. Artık bu seviyelere geldiğinde buralardan kademeli olarak toplamalara başlanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi haftalık grafiğimize bir bakalım. Geçtiğimiz hafta yaptığım Perşembe günkü videomda haftalık Kaufman hareketli ortalamasının 7783 seviyesinde olduğunu, haftayı bu seviyenin altında kapatması durumunda, yani geçtiğimiz hafta Cuma bu seviyenin altında kapattı. Bu hafta düşüşün devamının gelebileceğini söylemiştim arkadaşlar. Maalesef ki öyle oldu. Ama dediğim gibi artık tekrardan tepki alabileceğimiz, yükselişe dönebileceğimiz seviyelere yakınız. Bu 6900 seviyelerinin ben çok aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Buralardan kademeli olarak toplamalara başlanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi dolar bazlı grafiğimize bir bakalım. Dolar bazlı grafiğimizde de aynı şekilde bir kanal içerisinde hareket ediyoruz. Şu anda kanalın dip seviyeleri aynı zamanda bir destek seviyesi arkadaşlar. 232 dolar seviyesi. Bu seviyelere kadar endeksin düşürülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki yarın da düşüşün devamı gelmesi durumunda. Yani dediğim gibi şu anda panik olan yatırımcı elindeki malları satarken yabancılar buralardan topluyor arkadaşlar. Ben yükselişlerin, bir tepkinin gelmesinin yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizden istek olarak gelen Platform Turizm hissesine bakalım. Platform Turizm hissesi şöyle uzun zamandır yatay bir hareket içerisinde. Şu anda 13.40 seviyesinde bir desteğinin olduğunu görüyoruz. Bakın daha önce buradan destek alıp yönünü yukarı çevirmiş. Geçtiğimiz hafta boyunca bu desteği aşağı yönlü kırmaya çalışmış fakat tekrardan destek almış. Bugün de borsanın düşüşüyle birlikte tekrardan 13.40 seviyesindeki desteğine kadar fiyatımız gevşemiş gözüküyor arkadaşlar. Yarını bir takip etmek lazım. Bu seviyenin altında bir kapanış yaparsa eğer 12.43 seviyelerine doğru bir düşüş görme ihtimali var. Tekrardan bu seviyenin üzerine atarsa 13.87 seviyesinde bir direncimiz var. Burayı da geçebilirse eğer 14.39 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Bakın hissemiz 7 Aralık tarihinde 15.14 seviyesindeki fiyattan sata dönmüş durumda. Buralarda bu hisseyi satmak lazımdı arkadaşlar. Şu anda ise Cuma günüki gelen yükselişle birlikte View Trend indikatörü ala dönmüş durumda. Fakat bugün düşüşün gelmesi kötü oldu. Yarın tekrar yönünü yukarı çevirebilirse bir taraftan başlatmış olduğu dip çalışmasını da tamamlamış olur ve tekrardan yukarı yönlü bir atak görebiliriz arkadaşlar. 14.39 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının geçmesi durumunda 15.25 seviyesinde bir direncimiz var. Akabinde 15.54 seviyesinde, 16.11 seviyesinde
ve 16.48 seviyelerinde ayrıca dirençlerimiz bulunmakta. Şimdi Gimat Mağazacılık hissesine geçiyorum. Gimat Mağazacılık 28 Ağustos 2023 tarihinden bu yana sat konumunda arkadaşlar. Bu tarihten itibaren bir daha Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atamadığını görüyoruz. 13, 15, 16 Kasım tarihlerinde Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramayıp yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. Şu anda bu düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Fakat bugün kapattığı seviye en azından bugünkü gelen düşüşle birlikte 6.90 seviyesindeki Fibonacci desteğini aşağı yönlü kırmaması güzel oldu arkadaşlar. Yarın da bu seviyenin üzerinde yükselişle kapatabilirse ilk etapta 7.86 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir tepki beklerim. Fakat bu seviyeyi geçip üzerinde 2 gün kapanış yapmadan ve bu düşen kanalı yukarı yönlü kırıp üzerinde 2 gün yükselişle kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. 6.90 seviyesindeki Fibonacci desteğinin de kırılması durumunda bir alt desteğimiz 4.78 seviyesinde arkadaşlar veya kanalın dip seviyeleri olan 6.28 seviyelerine doğru bir düşüşte görebiliriz. Şöyle haftalık grafiğine bir bakalım. Evet, haftalıkta da şöyle uzun zamandır bir dip çalışması yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yeşil mumlar gri mumlara döndüğünde dip çalışmasını tamamlayıp yukarı yönlü bir tepki vermesini beklerim açıkçası. Belki şu an bulunduğu 6.90 seviyelerinden destek alıp dip çalışmasını tamamlar. Belki de bir alt seviye olan 4.86 seviyelerine doğru bir düşüşle buralarda bir dip çalışmasını tamamlayıp sonrasında yönünü tekrar yukarı çevirebilir. Bakalım, takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır düşüş trendinde olan bir hisse. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. En azından bu düşen kanalı yukarı yönlü kırması gerekiyor. Sonrasında yeni girişler için tekrar değerlendirebiliriz. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.